Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'deki işsizlik oranı %17,5'a kadar yükselmiş durumda. Almanya'da kuryelik yapan ama Türkiye'de de mühendis olan bir vatandaşımızla ilgili bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağım. Türkiye'den Almanya'ya göç eden Berk Doğan adlı Twitter kullanıcısının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de mühendis olarak işe başladığında kazanacağından fazlasını Almanya'da kurye olarak kazandığını söyledi. Ekşi Sözlük'teki bir yazar yaptığı paylaşımda Berk Doğan ile aynı okulda öğrenci olduğunu ve aynı firmada kuryelik yaptığını anlatarak Almanya'da kurye olarak çalışan birinin ortalama ne kadar kazanabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Peki Almanya'da bir kurye olarak çalışan biri en fazla ne kadar kazanabilir? Ekşi Sözlük'te yaptığı paylaşımda tweet sahibi arkadaşla aynı okulda öğrenciyim. Kendisini tanıyorum. Bir haftadır ben de kurye olarak aynı firmada çalışıyorum. Merak edenler için yabancı bir öğrenci Almanya'da haftada 20 saat çalışabilir. Burada saat ücreti 10 euro. Çalışma saatleri isteğinize yakın olarak hazırlanıyor. Bahşişlerle birlikte saat ücretiniz 12 euro civarına geliyor. Sigortanız ödeniyor. Toplamda 80 saat çalışınca bonuslarla 1000 euro civarında para kazanıyorsunuz. Şu an öğrenci evindeyim. Kiram 300 euro. Mutfak masrafım 150 euroyu geçmiyor. Almanya'nın en iyi okullarından birinde eğitim alıyorum ve kenara 500 euro para atıyorum. Ne kadar acı ki halen insanlar kendileri için bir şeyler yapmak yerine mücadele edenlere saydırıyor. Bizim ülkemiz düzelmez, zihniyet ortada. Almanya'da hemen hemen her öğrenci hayatları boyunca eğitim aldıkları alan dışında ek işler yaparlar. Devlet de kazançlarına bağlı olarak belirli bir limiti geçmediği sürece vergi almaz. Bizimkiler de mal mal sürünüyorsun yazmışlar tweet atan arkadaşa. Buna mecbur bırakılan gençleriz biz. Evde, ülkede her şey iyiydi de durup dururken en büyük hayalimiz kurye olmak olduğu için gelmedik Almanya'ya. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu haberle ilgili ben burada yazılanların çoğuna katılmıyorum. Türkiye ile Almanya'yı kıyaslamak bir kere doğru bir yaklaşım değil. Şu bir gerçek. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Daha Almanya olabilmesi için herhalde bir 100 yıla falan ihtiyacı var. Benim üzüldüğüm tek nokta şu. Ülkemizde yaşayan gençler maalesef gelecekle ilgili olarak ciddi kaygılar içerisinde. İş konusunda ciddi problemler var. Bunları devletimiz çözmeye çalışsa da henüz istenen noktaya gelebilmiş değil. Ekonomik şartlar maalesef insanları Almanya'ya kadar sürükleyebiliyor. Dünyanın pek çok yerine sürüklüyor. Yetişmiş insan gücümüz, mühendisimiz, doktorumuz ya da diğer mesleklerden olan insan gücümüz maalesef dünyanın pek çok noktasına göç ediyor, başka ülkelere hizmet veriyor. Gönül tabii ki hiç kimsenin ülkemizden çıkmasını istemez. Ancak ekonomik şartlar bu vatandaşlarımızı ülkemizde tutmaya yeterli değil. İşte bir mühendisimiz, genç kardeşlerimiz okumuşlar, dirsek çürütmüşler ama şu anda Almanya'da kuryelik yapıyorlar. Bir de gördüğüm kadarıyla yağlandırıp bağlandırıp bu şekilde anlatıyorlar. Üzücü bir durum. Yani bir ülke bir gencini yetiştiriyor ve bu genç gelecek göremediği için başka bir ülkede ekmek parası için kuryelik yapıyor. Bunda bir sorun yok. Kuryelik yapmasında inşaatta çalışabilir, başka işler yapabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Ama ülkemiz adına baktığımızda gençlerimizin bu gelecek kaygısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ve beyin göçü dediğimiz maalesef durumla karşılaşacağımızın en büyük işareti. Yoksa ekonomik şartlar düzgün olsa hiç kimse yurdundan başka bir yere göç etmez. 1961 yılında Türkiye ile Almanya arasında yapılan anlaşmayla biliyorsunuz misafir işçiler yani bizim büyüklerimiz Almanya'ya geldiler. O trenlere tahta bavullarla binenler bugün Almanya'da yaşayan Türklerin babaları, dedeleri, değerli izleyicilerimiz. Onlar sayesinde milyonlarca vatandaşımız şu anda Almanya'da ekmek kazanıyor. Buraya yerleştiler. Almanyalı oldular. Her ne kadar hepimiz Türkiye Cumhuriyeti canımız ciğerimiz olsa da bizim Almanya'da ya da başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız şöyle bir durumla karşı karşıyalar. Ekmeklerinin olduğu yer yani karınlarının doyduğu yerde tabii ki en az Türkiye kadar önemli ve de değerli. İnşallah bizim vatanımızda, ülkemizde ekonomik şartları istediğimiz noktaya gelir. O zaman da
Avrupa'da yaklaşık yaşayan 8 milyon vatandaşımız da yurdumuza döner. Yurdumuzdaki gençler de geleceğe dair kaygılar taşımaz. Avrupa'ya ya da dünyanın diğer ülkelerine gezmek için giderler sadece. Tabii ki bunu sıfırlamak mümkün değil. İşsizlik sorununu bitirmek mümkün değil ama minimize edilebilir. Bugün Almanya'da 2 milyon işsiz var arkadaşlar. Bakın dünyanın en büyük sanayi ülkelerinden bir tanesi olan Almanya'da dahi 2 milyon işsiz mevcut. Bu haberde işte ülkeyi bu kadar karalamak, bu kadar şey yapmak ben çok katılmıyorum. Türkiye ile Almanya'nın kıyaslanması yanlış olduğu için maalesef bazı insanlarımız bunun üzerinden Türkiye'yi eleştiriyorlar. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Onların fikirlerine de saygı duyuyorum değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, yufkacı Muammer Ay pek çok vatandaşımız hatırlayacaktır. Esra Erol'un programında ATV'de yayınlanan bir olaydı. Neydi bu? Muammer Ay'a kaçan iki elti Hamide Duman, ikisinin de adı Hamide Duman, bu yufkacı Muammer'e kaçmışlardı. Hamidelerin eşleri, kardeşler Mehmet ve Ercan Duman polise başvurarak bizim eşlerimiz kaçtı, kime kaçtı, yufkacıya kaçtı diye başvurmuşlardı. Daha sonradan televizyon programlarına çıkarak biz karılarımızı arıyoruz, eşlerimizi arıyoruz diye değerli izleyicilerimin günlerce yayına katılmışlardı. Canlı yayına bağlanan bu Hamide, ikisinin de adı Hamide, bu eltilerin Hamide, Muammer'e kaçıyorlar bu yufkacıya. Muammer'le herhangi bir şekilde duygusal ilişkilerinin olmadığını söylemişlerdi ve hiçbir şekilde bu tür insanların düşündüğü gibi ahlaksız bir durumun olmadığını ifade etmişlerdi. Günlerce program çıktı. Biz adeta dizi film gibi herkes izledi bunu. Vay yufkacı vay, vay Muammer, vay neden kaçtınız Muammer'e diye pek çok şey yazıldı, çizildi. Bu eltiler, Hamideler, Hamide Dumanlar şunu söyledi. İşte eşlerimiz bize kötü davranıyor. Biz sadece Muammer abiye yanında bulunalım. İşte bize destek oluyor diye açıklamalar yaptılar. Yufkacı Muammer abimiz. Şimdi bu olay kamuoyuna yansıyınca eltilerden bir tanesi olan yine Hamide Duman, ikisinin de soyadı aynı Hamidelerden bir tanesi biraz yüzü kızarmış olacak ki tekrar eşine ve çocuklarına dönme kararı aldı. Ama diğer bu Hamide, sürekli inkar eden, ben Muammer Ay'la herhangi aramda bir şey yok diyen bu Hamide Duman ise dönmemişti. Günler günleri, aylar ayları kovaladı ve dönmeyen Hamide Duman'ın eşi boşanma davası açtı. Şimdi evine dön diyor, kocası dönmüyor. Çocuklarının yanına dönmüyor. Soruyorlar neden? Kocam beni bu yola itti diyor. Kocası yufkacıya, Muammer'e kaç demiş sanki. Neyse değerli izleyicilerimiz, şimdi bu yufkacı Muammer de o dönemde televizyon programında çıkıp benim bu kadınlarla uzaktan yakından bir alakam yok, bir abileri olarak onlara yardımcı oluyorum. Bunların aile sorunları varmış, eşleriyle sorunları varmış. Geldiler bana sığındılar. Ben de Allah rızası için onlara yardımcı oluyorum dedi yufkacı Muammer. Günlerce bunu anlattı bu yufkacı. Bunun akabinde değerli izleyicilerimiz, önceki gün bu Muammer Ay denilen yufkacı sosyal medya hesaplarında bu Hamide Duman'la, eve dönmeyen Hamide Duman'la olan fotoğraflarını, göz göze, diz dize, yan yana olan fotoğraflarını yayınladı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, insanların gerçekten ar damarının patladığı bir zamandayız. İnsanların aile yapısının ne olduğunu bilmediği, ahlaksızlığın zirveye çıktığı bir dönemdeyiz. Bu hokkabazlar şimdi utanmadan, sıkılmadan ahlak, aile, işte Türk gelenek göreneği nedir bilmeden bu hokkabaz şimdi sosyal medyadan çok büyük bir iş yapmış gibi bu kadınla olan, bu hokkabaz kadınla olan fotoğraflarını yayınlıyor. Bu kadınla belli aralarında bir muhabbet var. Kadınla boşanmak üzere. Şimdi değerli izleyicilerimiz,
beni izleyenlerin çoğunun yaş olarak benden büyük olduğunu ve hayat tecrübesinin de benden daha çok olduğunu, dünyayı benden daha iyi tanıdığını biliyorum. Kusura bakmayın ama iki kelamda biz edelim bununla ilgili. Ben bu haberi gördüğümde bunu mutlaka izleyicilerimizle paylaşalım diye düşündüm. Şimdi bu Hamide Duman. Bir tane daha Hamide Duman, bir de yufkacı Muammer var. Bunların bu yaptıkları yarın öbürsü gün çocukları tarafından nasıl konuşulacak? Çevresi tarafından ya da bundan sonra kuracakları hayatta o tanıdıkları tarafından, bunları tanıyanlar, tanımamak mümkün değil ki, tüm Türkiye tanıyor bunları. Tanımayanlar, tanıyanlar neyse işte bunlara ne diyecek ben çok merak ediyorum. Bunlar da yani nasıl bir düşünce, nasıl bir gelecek beklentisi var ki bu iki tane elti, yani iki kardeşin eşleri bu yufkacı Muammer'e abayı yakıyorlar. Zaten Muammer dünden abayı yakmış bunlara. Bu bariz bir şekilde belli. Yani tam televizyon programı, biliyor musunuz bu? Yani ben de yaklaşık 20-25 yıldır televizyon programları yapıyorum. Bir haberci olarak, bir gazeteci olarak, televizyoncu olarak ele alınabilecek en güzel konulardan bir tanesi. Çünkü böyle olaylar pek nadir görülür. Yani iki tane elti bir tane yufkacıya, hokkabaza aşık oluyor. Gidiyor televizyon programı çıkar, dizi film gibi, Dallas gibi günlerce yap. Bir gün Muammer'i çıkar, eltiyi çıkar, bu işte kadınların kocalarını çıkar, kaynanalarını çıkar, işte çıkar komşularını çıkar. Muammer'in karısı varsa Muammer'in karısını bul getir. Yani kimin kimi ne yaptı, kim kime ne yapmış, bunların hepsini günlerce, aylarca yapabilirsiniz arkadaşlar. Aylarca. Çünkü konu Türk milletinin de sevdiği konu. Aşk var, entrika var, aldatma var, para var, dedikodu var, kaynana var. Bizim milletimizin en sevdiği konu. Bir televizyoncu olarak ele alınabilecek reyting garantili en güzel konulardan bir tanesi. Ne ararsam var. Dallas. O geliyor bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, o bir şey diyor, yok diyor, öyle diyor, öbürü o falan. Böyle curcuna. Kimin kimi ne yaptığı belli değil. Karışmış arada, böyle karambole gidenler de vardır. Muammer'in karısı ne diyor buna? Bu eltilerin kocaları bunlara ne diyor? Muammer'e nasıl aşık oluyorlar? Muammer'in nasıl bir özelliği var? Muammer kim? Yufkacı Muammer ile bunlar nasıl tanıştılar? Yanında mı çalıştılar? Ne yaptılar? Yufka açarken mi Muammer'e bunlar abayı yaktı, o tozlu, önlüklü halde? Muammer böyle yufkayı açarken mi bunlar abayı yaktılar? Ne yaptılar? Bu Muammer kim? Bu hokkabaz kim? Biz buradan ne diyoruz arkadaşlar? Allah bunları ıslah etsin. Bak, söyleyecek o kadar çok sözüm var ki. Ben onların çocukları belki ileride büyüdüklerinde bu videoları izlerler. Onlar için daha fazla söz söylemiyorum. Bak, vicdanım el vermiyor. O kadar çok söyleyeceğim söz var ki. Ama çocuklarına yarın öbürsü gün benim videolarımı izlediğinde üzülsünler istemem. Çok söz var. Kadınlara söyleyecek 1 milyon, Muammer'e söyleyecek 5 milyon lafım var. Böyle bir şey görülmemiş, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir hokkabazlık görülmüş değil. Biz hangi ara bizim toplumumuz böyle oldu kardeşim? Hani Türk aile yapısı, gelenek, görenek, hani nerede? Nerede kardeşim? Sorsan hepsi biz Müslümanım der. Ne diyelim? Allah bu ve benzeri durumda olanları ıslah etsin. Vay be. Yufkacıyı görüyor musun? Hokkabazı. Yufkacı bir de bu fotoğrafları yayınlıyor. Bak diyor, kadın yanımda diyor. Bak bak bak, hokkabaza bak, fotoğraflara bak. Ne diyelim? Enteresan.